Merhabalar sevgili kovalar, yükselen burcu kova olan dostlar. Yeni haftaya başlıyoruz ve bu yeni haftada artık sorumluluklarımızın daha ön plana çıktığı, daha kararlı adımlar atacağımız, yapmak istediklerimizi daha planlı bir şekilde organize olacağımız bir haftaya giriyoruz. Evet, bu hafta ayın 22'sinde Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu değerli kova burçları sizin için biraz daha kendi iç dünyanızı, kendi işte potansiyellerinizi, aklınızı, yeteneklerinizi, duygusal anlamda kendinizde olan barışıklığınızı çok önemli şekilde etkileyecek. Çünkü Cuma günü bu geçiş başlıyor ve aynı gün retro Merkür'de Güneş'le kavuşuyor. Ve bu sizin için aslında duaların, düşüncelerin çok yüksek bir frekansla aslında titreştiği bir alan burası. Çok güçlü bağlantılar yapabilir. Duygusal anlamda bunu aslında bazı titreşimler kanalıyla da böyle geçirebilirsiniz. Mesela düşünce sistemini çok güçlü çalıştırır. Kovaların böyle bir enerjisi zaten vardır. Gerçekten değişik, sınırların ötesinde bağlantılar bile kurdurabilir. Cuma günü hakikaten çok enteresan ve bu anlamda da güçlü bir etki var. Ve haftaya nasıl başlıyoruz efendim? Haftaya Jüpiter-Merkür üçgeniyle başlıyoruz. Jüpiter-Merkür üçgeni genellikle iletişimde, ticari konularda bazı açıklamalar, fikirleri paylaşmak için, büyük kitlelere ulaşmak için sesimizi daha büyük yankılar uyandıracak mesela konularda kullanabiliriz. Güzel haberler de getirir. Güzel haberler de verebiliriz. Kalıcı, uzun vadeli ilişkiler için çok bağlayıcı, çok güzeldir. Aynı zamanda ayın Merkür'le de bir güzel desteği var. Ama Salı günü biraz koşullar kaygan. Şimdi haftanın ilk 2 günü bu parasal konularda eğer bir işiniz olursa, bir para bekliyorsanız, bir havaleniz varsa, bir bu anlamda bilmiyorum bir gelir bekliyorsanız, bir anlaşma yapacaksınız, Salı günü dikkat derim. Çünkü tam para haneniz Neptün'den ciddi bir etki alıyor ve parasal konularda kayıplar, yanıltıcı durumlar diyelim getirebilir. Çok emin olmadığımız konularda bence biraz çekimser kalmakta çok fayda var. Bilhassa Salı günün öğleden sonraki saatleri bu anlamda daha zor. Gün ilk yarısı biraz daha kolay enerjiler var diyebilirim. Çünkü ayın Neptün'e de kavuştuğu bir gün gerçekten bizi biraz kafamızı karıştırabilir. Böyle koşulları görmemize engel olacak başka şeylerle böyle uğraşırken dalgınlıkla yanlışlıklar yaptırabilir. Bunu unutmayalım ve gelelim ayın 20'si yani çarşamba ve perşembe günlerine. İşte bu 2 gün daha rahat bir enerji akışı var. Hızlı, girişken, aceleci, biraz sabırsız bir enerji akışı var aynı zamanda. Birçok kişiyle el sıkışabilir. Bir takım anlaşmalar yapılabilir. Yakın çevrenizde çok bilgi trafiği, alışveriş içerisinde de olacağınız 1-2 gün olacak. Perşembe günü hakikaten bu anlamda güçlü bir gün ama Uranüs'ün Venüs'te olan bir karşıtlığı var. Kova burçlarını etkiliyor. İş anlaşması yaptınız, bir anlaşma sağladınız ama onun para kısmına iş geldiğinde orada biraz koşullar, kafalar karışabilir, ani dengeler bozulabilir, işte evde ebeveynlerle ilgili olabilir. Biraz sıkıcı, can sıkıcı sonuçlar olabilir. İlişkilere, özellikle kan bağı olan ilişkilere dikkat diyelim biz burada. Evet, Perşembe günü böyle ama diğer yandan Merkür'ün Satürn'e de çok güzel bir üçgeni var. Yani o kadar enteresan bir gün ki çok iyi dengelememiz lazım bazı şeyleri. Şimdi Cuma gününe baktığımızda artık ay Kovaya boğaya geçiyor ve biraz önce saydığım konular tetikleniyor aslında. Çünkü cumartesi günü yine Uranüs'ün ayla kavuştuğu bir gün. Bir şeyi yapmayı beklerken aniden bir haber gelir, gündem değişir. Plan program değişebilir. Cumartesi günü böyle bir gün. O yüzden cuma günü kullanmanızı tavsiye ederim. Önemli bir takım gelişmeler için ve cuma günü zaten biraz önce ilk başta onu bahsettim zaten. Güneş Oğlağa geçiyor. Merkürle kavuşuyor. Biraz daha böyle tatmin edici sonuçlar getirebilir. Bu bahsettiğim konularda cumartesi koşullar zorlaşabilir belki.
Evet, hafta sonu sizin için güzel değerli kovalar. Ayın ikizlere geçmesi. Gidip sevgilimle buluşabilirim. Aşk hayatımda bir problem, bir tedirginlik varsa onu çözmek için girişimde bulunabilirim. Biraz da eğlenceli, keyifli, sosyal bir hafta sonu geçirmek için gayet güzel. Finansla ilgili konular için belki yönlendirmeler yapılabilir, planlar yapılabilir. Güzel bir gün çünkü. Ama öğle saatleri, daha doğrusu öğleden sonra saat 3 gibi falan biraz satürnyen etkiler var. Engellerle de karşılaşabiliriz. Değerli dostlar, evet böyle bir hafta sevgili kovalar için. Güneş tabi buradan geçerken bir süre sizi nadasa çekip yeni planlar bence yaptıracak. Öyle gözüküyor. Yeni başlangıçlar olacak. Biraz sağlığa ve belki zaman ayıracaksınız. Sağlığınızla ilgileneceksiniz. Ama şuna dikkat edin. Hem bu hafta sosyal hayatınızdaki ilişkilerinize, arkadaşlarınızla, oradan gelebilecek zarar demeyelim de anlaşmazlıklara diyelim. Para alışverişlerinde borç, harç verme gibi hani işlere girmeseniz iyi olur gibi. Yani verdiğiniz çok geri gelmeyebilir. Öyle de bir durum var açıkçası. E, Böyle sevgili kovalar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.